Henüz şehir kendine gelmemişken başlar onun günü. Güneş, ufkun arkasında yavaşça yükselirken sokaklar hala gecenin sessizliğini taşır. Bu saatlerde dışarıda olmak çoğu insan için bir zorunluluktur. Ama onun için bir alışkanlık. Kapıyı her zamanki gibi dikkatle kapatır. Gereğinden fazla ses çıkarmamaya çalışmaz aslında. Sadece hayatı hep böyle yaşamayı öğrenmiştir. Ölçülü, düzenli, gereksiz hiçbir fazlalık olmadan. Anahtarın kilitle denerken çıkardığı o kısa metalik ses, sabahın sessizliğinde gereğinden büyük duyulur. Ama o çoktan yürümeye başlamıştır. Çalıştığı binaya girdiğinde günün henüz başlamamış haliyle karşılaşır. Her sabah boş koridorlar, dağınık masalar, aceleciliğin bıraktığı küçük izler. Ve o an düzen yeniden kurulmaya başlar. Onun yaptığı şey sadece temizlik değildir. Bir alanı yeniden kullanılabilir hale getirmektir. Ama daha da önemlisi tekrar etmektir. Her gün aynı saatlerde, aynı dikkatle. Dışarıdan bakıldığında bu tekrar sıradan görünür. Hatta çoğu kişi için sıkıcı bile olabilir. Ama tekrarın içinde çok az insanın kurabildiği bir sistem vardır. Bir alışkanlık değil, bir disiplin. O zamanla şunu öğrenmiştir. Düzen bir anda kurulmaz. Ama her gün yeniden kurulabilir. Masaları silerken hareketleri yavaştır. Acele etmez. Çünkü acele etmek yaptığı işi hızlandırsa bile hayatını yavaşlatmaz. Tam tersine dağıtır. Ama o dağılmamayı da öğrenmiştir. Ve tam da bu sessizliğin içinde zihni konuşmaya başlar. Hayatım hep böyle mi devam edecek? Bu yaptığım şey gerçekten benim sonum mu? Yoksa henüz başlamadım mı? Bu sorular onu durdurmaz ama yüzleşmeye zorlar. Bir sabah su kovasını doldururken kısa bir an durur. Suyun yüzeyinde kendi yansımasını görür. Yorgunluk yoktur yüzünde ama bir arayış vardır. Ve o an uzun zamandır ilk kez kendine net bir soru sorar. Ben sadece devam mı ediyorum yoksa gerçekten ilerliyor muyum? Bu soru rahatsız edicidir. Çünkü cevap alıştığı düzenin dışına çıkmasını gerektirebilir. Ama o bu kez geri çekilmez. Çalışmaya devam ederken düşünmeye başlar. Sorunun çalışmak olmadığını fark eder. Zaten çalışıyordur. Sorun çalıştığı yönün kendisine ait olup olmadığıdır. Ve o an çok net bir şey fark eder. Disiplin zaten vardır. Her sabah kalkmak, her gün aynı işi yapmak, vazgeçmemek. Bunlar çoğu insanın kuramadığı bir sistemdir. Ve o zaten bunun içindedir. Sadece farkında olmadan. Demek ki diye geçirir içinden.
Sorun benim yetersiz olmam değil, gücümü nereye kullandığım. O günden sonra hayatı bir anda değişmez ama yönü değişir. Ve yön değiştiğinde zamanla her şey değişir. Akşamları kendine küçük bir alan açar. Büyük kararlar almaz, radikal değişimler yapmaz. Sadece her gün küçük bir şey ekler. Bir şey öğrenir, dener, not alır. Başta zor gelir ama o alışkındır devam etmeye. Aylar geçer, kimse fark etmez ama o fark eder. Daha net düşünmeye başladığını, daha az şüphe ettiğini, daha fazla denediğini ve bir gün küçük bir fırsat çıkar. Eskiden olsa geri çekilirdi ama bu sefer durur ve düşünür. Sadece şunu söyler: denemeliyim. Yıllar sonra aynı kadın yine sabah erken kalkmaktadır. Ama artık başkasının düzenini kurmak için değil, kendi iş yerinin kapısını açar. Başlangıç çok küçüktür. Sadece birkaç müşteri, tek başına yaptığı işler. Ama bu sefer her şey bilinçlidir. Zamanını planlar, işini sistemleştirir, kalitesini korur ve en önemlisi kendi emeğini ciddiye alır. Zamanla telefonu daha sık çalmaya başlar. Öneriler gelir, yeni işler gelir. Çünkü düzen fark edilir ve güven zamanla oluşur. Bir süre sonra yalnız yetişemez hale gelir ve ilk kez birini yanına alır. Eskiden yaptığı işi şimdi öğretmektedir. Bu sadece bir iş değildir artık. Bir yapı, bir sistem ve bir emek birikimi. Yıllar içinde küçük bir iş büyüyen bir düzene dönüşür. Kazandığı para artar ama asıl değişen şey gelir değildir, kontroldür. Kendi zamanını yönetebilmek, kendi sınırlarını belirlemek, kendi hayatına yön vermek. Ve belki de ilk kez kendine şu gözle bakar: bunu ben kurdum. Bir sabah ofisine girerken kısa bir an durur. Sessizlik vardır ama bu sefer o sessizlik boşluk değildir, sonuçtur. Ve o an çok net bir şey anlar. Onu buraya getiren şey büyük bir fırsat değil, küçük tekrarların ciddiye alınmasıdır. Kimsenin görmediği sabahlar, kimsenin fark etmediği çabalar, kimsenin alkışlamadığı günler ve en önemlisi kendisine ciddiye aldığı anlar. Başarı çoğu zaman sessiz başlar ve ancak sen vazgeçmezsen bir gün görünür hale gelir. Sizin de küçük değişimlerden vazgeçmeyeceğiniz günlere. Şimdi uyku vakti. İyi geceler, tatlı rüyalar.